Kendinizi bir anlığına James Cameron'un yerine koyun. Sinema tarihinin en çok hasılat yapan iki filmini de siz yönettiniz. Milyarlarca dolarlık bir beklenti var omuzlarınızın. Aynen öyle. Ve göreviniz neredeyse imkansız bir şey. Bu başarıyı üçüncü bir filmle sadece tekrarlamak değil, aşmak. Ateş ve Kül filmiyle karşılaşılan devasa meydan okuma tam olarak bu. Elimizde sizin için derlediğimiz, filmi herkesten önce izleme şansı bulmuş eleştirmenlerin ve sinema odaklı YouTube kanallarının ilk izlenimlerinden oluşan bir kaynak yığını var. Evet, görevimiz de bu tepkileri sizin için didik didik etmek ve şu sorunun cevabını bulmak: James Cameron bir kez daha sihrini konuşturabildi mi, yoksa Pandora'nın büyüsü yavaş yavaş solmaya mı başladı? Aynen öyle. Bu ilk analizleri masaya yatırdığımızda ortaya gerçekten ikiye bölünmüş bir tablo çıkıyor. Bir yanda hani akıl almaz bir görsel şölen var. Evet. Diğer yanda ise tanıdık gelen bir hikayenin yarattığı bazı endişeler. Şimdi sizinle birlikte bu üçüncü Pandora yolculuğunun derinliklerine ineceğiz. Neler mükemmel çalışmış, Cameron'ın Destansı serisinde hangi noktalarda ilk çatlaklar beliriyor? Ve tabii eleştirmenler en çok neleri tartışıyor? Gelin yakından bakalım, harika. Hadi bakalım. İsterseniz herkesin ama gerçekten herkesin ağız birliği ettiği o tek noktadan başlayalım, görsellik. Evet, orası tartışmasız. Kaynaklarımızın tamamı filmin teknik anlamda kelimelerle tarif etmenin zor olduğu bir başarıya imza attığı konusunda hemfikir. Hatta bir eleştirmen deneyimi uzaylı bir gezegende çekilmiş, nefes kesen bir IMAX belgeseli olarak tanımlıyor. Bu çok iddialı bir tanım. Kesinlikle iddialı ve görünüşe göre sonuna kadar haklı. Bir yorumcu sinemadan çıkıp eve dönerken etrafınıza baktığınızda filmde gördüğünüz şeylerin %99'unun gerçek dünyada olmadığını idrak etmenin ne kadar sarsıcı olduğundan bahsediyor. Vay canına! Bu, yaratılan dünyanın ne kadar inandırıcı olduğunu gösteren müthiş bir detay. Yani suyun üzerindeki en ufak köpükten Navi'lerin ten dokusuna, o volkanik küllerin havada süzülüşüne kadar her ayrıntı için hiper gerçekçi tabiri kullanılıyor. Ve tüm kaynakların altını çizdiği ortak bir nokta var. Bu filmi deneyimlemenin tek bir doğru yolu var, o da mümkün olan en büyük ekranda ve mutlaka 3D olarak izlemek. Ancak bu görsel şölenin içinde bazı eleştirmenlerin dikkatini çeken ve izleyiciyi biraz ikiye bölen teknik bir tercih var: yüksek kare hızı ya da kısaca HFR. Bu tam olarak ne anlama geliyor ve neden bir tartışma konusu? Saniyedeki kare sayısını arttırarak ekrandaki hareketi inanılmaz derecede akıcı hale getiriyor. Sonuç neredeyse ultra gerçekçi, üst düzey bir video oyununa benziyor. Anladım. Cameron'un amacı seyirciyi tamamen filmin içine çekmek, o sürükleyicilik hissini en üst düzeye çıkarmak. Fakat bu pürüzsüzlük, sinemanın o alışık olduğumuz rüya gibi dokusunu ortadan kaldırabiliyor. Yani bir nevi çok gerçekçi olduğu için sahte mi hissettiriyor? Bu ilginç bir ikilem. Tam olarak bu. Birçok eleştirmen bu teknolojinin özellikle sakin sahnelerde filmi ucuz bir TV dizisi gibi gösterdiğini ve o sinematik büyüyü bozduğunu söylüyor. Hmm, Aksiyon sahnelerinde inanılmaz çalıştığını ancak dramatik anlarda rahatsız edici olabildiğini belirtiyorlar. Bu tamamen kişisel bir tercih meselesi. Kimi bu akıcılara bayılırken, kimi için filmin büyüsünü bozan bir unsur olabiliyor. Biletinizi alırken aklınızda bulundurmanız gereken önemli bir teknik detay diyelim. anladım. Yani görsel olarak çığır açan bir film var karşımızda. Ama bu görselliği sunma biçimi bile kendi içinde bir tartışma yaratıyor. Peki bu kadar görsel ihtişamın üzerine inşa edildiği yapıya, yani hikayeye gelelim. Kaynakları okurken sanki her şeyin yolunda gitmediği hissini veren bir kelime sürekli karşıma çıktı: tekrar. İşte bu filmin Aşil tendonu. Neredeyse tüm eleştirilerin ortaklaştığı en büyük zayıflık bu. Evet. Birçok kaynak, filmin olay örgüsünün büyük bir kısmının doğrudan bir önceki film olan Suyun Yolundan kopyalanıp yapıştırılmış gibi hissettirdiğini söylüyor. Ciddi misin? Hatta bir eleştirmen filmin yapısını şöyle özetliyor: birisi kaçırılıyor, bir kurtarma görevi düzenleniyor, büyük bir kovalamaca yaşanıyor ve sonra bu döngü tekrar başa sarıyor. Kulağa tanıdık geliyor, değil mi? Hem de nasıl?
Filmin devasa final savaşının bile ilk iki filmin sonlarının bir remixi olduğu belirtiliyor. Dur bir dakika. İşte burası benim için en ilginç kısım. Kaynaklardan birkaçı bizzat James Cameron'ın bir röportajda bu filmin ve Suyun Yolu'nun aslında tek bir dev senaryo olduğunu Aynen öyle. ve yapım aşamasında ikiye bölündüğünü söylediğini belirtiyor. Bu bilgi her şeyi değiştiriyor. Film embel bir tekrar gibi hissetmiyor çünkü aslında bir önceki filmin ikinci yarısı. Kesinlikle ve bu bilgiyi eleştirmenlerin neden böyle hissettiğini mükemmel bir şekilde açıklıyor. Film, kendi başına ayakta duran özgün bir bölümden çok, geçen yıl izlediğimiz 5 saatlik bir filmin ikinci perdesi gibi duruyor. Tulkunları, yani o akıllı balinaları avlayan kötü niyetli avcılar gibi temaların neden geri döndüğünü ve genel yapının neden bu kadar tanıdık geldiğini anlıyoruz. Bu durum Cameron'ın kariyerindeki diğer efsanevi devam filmleriyle bir tezat oluşturuyor. Düşünsenize, Aliens veya Terminator 2. Evet, ikisi de türü yeniden tanımlamıştı. İkisi de ilk filmlerin üzerine yepyeni bir dünya inşa edip türü yeniden tanımlamıştı. Ateş ve Kül ise kaynaklara göre bu tazelikten tamamen yoksun. Aynen. Peki buna karşı bir argüman sunulabilir mi? Mesela bir YouTube eleştirmeni bu döngüsel anlatımın aslında epik masalların ve mitolojinin bir parçası olduğunu, kahramanın yolculuğunun benzer sınavlardan geçtiğini söylüyor. Bu bilinçli bir sanatsal tercih olabilir mi? Yoksa sadece zayıf yazarlığa getirilen bir kılıf mı? Bu harika bir nokta ve eleştirmenler arasında da tartışılan bir konu. Evet, bu bir mitik yapı olarak okunabilir. Ancak genel kanı bu tercihin filmin temposuna zarar verdiği ve izleyiciye bunu daha önce görmüştüm hissini çok sık yaşattığı yönünde. Yani bir teknoloji tuzağına mı düşmüş? Aynen, o ifade kullanılıyor. Cameron'ın teknolojiye olan tutkusunun hikaye anlatımının önüne geçtiği bir teknoloji tuzağına düştüğü yorumları yapılıyor. Yani o kadar mükemmel bir tuval yaratmış ki şimdi o tuvalin üzerine sürekli aynı resmi çiziyor gibi bir his var. Teknoloji tuzağı. Bu güçlü bir ifade. Peki bu tanıdık tuvalin üzerinde hiç yeni renkler yok mu? Hikayedeki bu tekrarlara rağmen kaynakların heyecanla bahsettiği yeni unsurlar da var. En büyüğünü masaya yatıralım o zaman. Ateş Navileri, yani namı diğer Kül Halkı. İşte filmin en parlak noktası da burası. Onların asıl adı Mankuan kabilesi ve kaynaklara göre filmin açık ara en büyük ve en başarılı yeniliği onlar. Nasıl bir kabile bu? Bir yanardağın eteklerinde küllerle kaplı bir coğrafyada yaşıyorlar ve bir felaket sonrası köyleri yok olunca doğa tanrıları Eyva'nın kendilerini terk ettiğine inanmışlar. Oo, ilginç bir başlangıç. Bu inanç onları acımasız, pragmatik ve neredeyse tanrısız bir halka dönüştürmüş. Yani daha önce gördüğümüz o ruhani, doğayla bütünleşmiş Navi kabilelerinin tam zıttı bir profil çiziyorlar. Ve bu kabilenin bir de lideri var, Varang. Ona Chaplin'in canlandırdığı bu karakterden övgüyle bahsediliyor. Anlaşılan o ki ekrana her çıktığında sahneyi domine ediyor. Kesinlikle. Korkunç, dehşet verici, karizmatik ve olağanüstü yeni bir kötü karakter olarak tanımlanıyor. Ama asıl büyüleyici olan onunla yeniden doğmuş Albay Koriç arasındaki dinamik. İkisinin arasında nasıl bir ilişki var? Kaynaklar, ikilinin kurduğu ortaklığı tanımlamak için caliente yani ateşli kelimesini kullanıyor. Bu kimyanın serinin kötü adam tarafına uzun zamandır ihtiyaç duyduğu taze kanı ve yeni bir enerjiyi getirdiği söyleniyor. Quaritch artık tek boyutlu bir düşman değil, daha karmaşık bir ittifakın parçası. Bu kulağa harika geliyor. Demek ki filmde gerçekten taze ve heyecan verici şeyler de var. Peki ya diğer yenilikler? Mesela Rüzgar kabilesi diye bir şeyden de bahsediliyor o kaynaklarda. Onlar bu denklemin neresinde? Rüzgar binicileri. İşte burası biraz kaçırılmış bir fırsat gibi duruyor. Görsel olarak büyüleyici oldukları söyleniyor. Dev, uçan deniz analarına benzeyen canlıların üzerinde yaşayan göçebe bir kabile. Fikir olarak muhteşem duruyor, fikir olarak muhteşem. Ama filmdeki ekran süreleri o kadar az ki bir eleştirmen durumu şakayla karışık şöyle özetlemiş, rüzgarda gaz çıkaran bir Navi gibi gelip geçtiler. Bu komik ama aynı zamanda üzücü bir yorum. Peki bu gerçekten bir zayıflık mı yoksa Cameron'ın zeki bir hamlesi mi? Yani belki de 4. ve 5. filmler için tohum ekiyor, bize gelecekte neler göreceğimize dair küçük bir tadımlık sunuyordur. Bu kesinlikle olası bir yorum ve oldukça mantıklı.
Cameron'ın uzun vadeli planlar yaptığını biliyoruz. Belki de bu, evreni geliştirmek için atılmış bilinçli bir adımdır. Ama Eleştirmenlerin odaklandığı nokta bu filmin kendisi. Ve bu filmin özelinde Rüzgar kabilesinin varlığı, hikayeye anlamlı bir katkı sunmayan, sadece görsel bir süs gibi kalan, potansiyeli harcanmış bir unsur olarak görülüyor. güzel ama içi boş bir detay gibi kalmışlar. Anladım. Yani bir yanda hikayeye taze bir soluk getiren ateş navileri, diğer yandaysa potansiyeli harcanmış Rüzgar kabilesi var. Peki tüm bu yeni dinamikler tanıdığımız ana karakterler için ne anlama geliyor? Kaynakları incelerken neredeyse tüm olay örgüsünün tek bir karakterin etrafında döndüğünü fark ettim. İnsan çocuk Spider. Evet, Spider bu filmin merkez üssü haline gelmiş. Rolü o kadar genişletilmiş ki hikayenin ana motoru o diyebiliriz. Ne gibi bir gelişme var onunla ilgili? Filmin başlarında yaşanan çok önemli bir olay var. Spider bir şekilde Pandora'nın atmosferini doğrudan soluyabilme yeteneği kazanıyor. Bu gelişme hem onun karakter yolculuğunu hem de filmin genel anlatısını tamamen şekillendiriyor. Ancak bu aynı zamanda filmin en büyük tartışma konularından biri. Tahmin edeyim performans ve diyaloglar mı? Neredeyse her kaynakta karakterin sürekli bro yani kanka demesinden şikayet edildiğini gördüm. Bu küçük bir detay gibi görünebilir ama anlaşılan izleyicileri filmden koparmış. Aynen öyle. Eleştirmenlerin birçoğu genç oyuncunun performansını bu kadar ağır bir yükü taşıyacak kadar güçlü bulmamış, diyaloglarının zayıflığı ve o meşhur bro takıntısı karakteri ciddiye almayı zorlaştırmış. Yani Cameron, filmin bütün duygusal ağırlığını eleştirmenlerin en zayıf halka olarak gördüğü bir karakterin omuzlarına yüklemiş. İşte bu filmin temel gerilimini özetliyor sanırım. Fikir olarak Spider'ın hikayesi çok ilginç. İki dünya arasında kalmış, Pandora'nın geleceğinin anahtarı olabilecek bir insan. Bu konseptin kendisi potansiyel dolu. Kesinlikle. Ama eleştirmenlere göre uygulama, yani oyunculuk ve yazım, bu potansiyeli gerçekleştirememiş. Tam olarak bu. Fikirle uygulama arasındaki uçurumdan bahsediliyor. Spider'a olanlar ve bunun Pandora için yaratacağı sonuçlar fikri ilgi çekici bulunuyor. Ama karakterin kendisiyle bir bağ kurmak zor olduğu için onun başına gelenler izleyicide beklenen etkiyi yaratmıyor. Bir eleştirmen durumu şöyle özetlemiş: film en önemli anlarını en az inandığım karaktere emanet ediyor ve bu da bütün yapıyı tehlikeye atıyor. Tüm bu ilk tepkileri, övgüleri ve eleştirileri bir araya getirdiğimizde senin için ortaya çıkan en net resimle Avatar, Ateş ve Kül mutlaka görülmesi gereken sinemasal bir olay mı? Yoksa görsel olarak büyüleyici ama hikaye olarak hayal kırıklığı yaratan bir devam filmi mi? Görünüşe göre cevap ikisi de. Teknik düzeyde bu film, vaat ettiği o eşsiz Avatar deneyimini sonuna kadar sunan inkar edilemez bir sinematik şölen. Pandora'yı daha önce hiç olmadığı kadar gerçek ve canlı hissettiriyor. Ama hikaye anlatılı düzeyinde seri artık yeni bir çığır açmak yerine kendi etrafında dönmeye, kendi kendini tekrar etmeye başlamış gibi görünüyor. Ateş navilerinin getirdiği heyecan ve yenilik hissi, tekrarlanan olay örgüsü ve Spider karakterine odaklanılmasından kaynaklanan hayal kırıklığıyla dengeleniyor. Bu durum akıllara kaçınılmaz bir son soru getiriyor. James Cameron, kariyeri boyunca sinemanın sınırlarını zorlamasıyla tanınan bir yönetmen, teknolojiyle hikayeyi birleştirmekte bir usta, ancak bu kadar tanıdık hissettiren bir hikayeyle çığır açan teknoloji tek başına milyarlarca dolarlık bu devasa seriyi planlanan 2 film daha boyunca taze, heyecan verici ve en önemlisi vazgeçilmez kılmaya yetebilir mi? İşte milyon dolarlık, hatta milyar dolarlık soru bu. Kaynaklar Cameron'ın her zaman bir hikaye anlatıcısı olduğunu, teknolojiyi sadece bu hikayeleri daha iyi anlatmak için bir araç olarak kullandığını hatırlatıyor. Ancak bu filmle birlikte şu soru sorulmaya başlanmış: acaba Cameron hikayeler anlatan bir teknoloji uzmanından teknoloji sergileyen bir hikaye anlatıcısına mı dönüşüyor? Ve bu model Avatar evrenini ayakta tutmak için yeterli olacak mı? Cevabını muhtemelen bir sonraki filmde göreceğiz. Aynen öyle. Bekleyip göreceğiz.